Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu sevimli minik filimizin kalan parçalarını örmeye devam ediyoruz. Bir önceki turda bacaklarını ve kollarını örmüştük. Şimdi kulak yapımı ile devam edelim. Hazırsanız hemen başlayalım. İyi seyirler. Hemen gri ile bir sihirli halka yaptım. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğne ördükten sonra ipimi çektim. Karşıdaki ilk ilmeğe geçiş yapacağım. Yapabilirsem, çok çekmişim. Siz biraz daha gevşek örebilirsiniz ilk sık iğneyi. İlmek kaydırma ile kapattım. İkinci sıra ile devam ediyorum. İkinci sırada her sık iğneye 2 tane sık iğne olacak şekilde artırma yapalım. Sayımız 12 olacak. Evet, sayımız 12 oldu. Hemen ipimi kesiyorum. Pembe rengi geçeceğim. Şöyle örerken aynı zamanda birçok teknikten de sizlere söz etmiş oluyorum. Burada renk geçişini görüyoruz. Evet, şimdi pembe iple devam edelim. 3. sıradayız. Burada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane örerken aslında şöyle içinden şu iplerimi yürütmek istiyorum. Çirkin görüntüsünden kurtulmak için. Şöyle hepsini tuttum. Siz yapmayabilirsiniz. Evet, bir tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artırma yaparak sayımı 18'de tamamlayacağım. Bir kere daha göstereyim. Bir tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tek bir çift olarak örelim. Evet, 3. sırayı tamamladık. Sayımız 18. 4. sıraya geçtik. 4. sırada 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkaralım. Evet, şimdi 2 sık iğne, bir artırmadan sonra 5. sıraya geçtik. Burada 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir artırma yaparak sayımızı 30'a çıkaralım. Evet, 6. sıra ile devam edelim. Burada bir tane sık iğne ördüm. Bir tane sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir artırma. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne, bir tane artırma. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir artırma. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir artırmayı 5 kere tekrar edelim. 1, 2, 3, 4 ve bir artırma yapıyorum. 5 kere tekrar etmiş olduk. Kalan 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 2 ya da bakalım 3, 4 tane kaldı. 3 ya da 4. Çok önemli değil. Son sayılar.
Tam emin olamadım tam kaç tane olduğundan. Kalanları düz örün yani. Söylediğim artırmayı yaptıktan sonra. Evet, şimdi hemen son sıramıza geçelim. Son sırada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 5 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 42'ye çıkaracağız. Evet, şu son ilmekte artırma yapamadık. Orada demek ki bir eksiklik olmuş. Hiç sorun değil. Bir tane eksik olabilir. 2 tane olabilir. Problem teşkil etmez. Birleşmeyen bir parça olduğu için. Şimdi burada farklı bir teknik kullanacağız. Ters sık iğne olarak da örebilirsiniz. Yani bunu şu şekilde örebileceğiniz gibi buna ters sık iğne deniliyor. Ben öyle örmüyorum. Farklı bir teknik kullanıyorum. Daha düzgün olduğu için bunu tercih ediyorum. Dilerseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Ters sık iğne tekniğinin farklı bir versiyonu. Eminim bu daha çok kolayınıza gelecektir. Şöyle tığımı çeviriyorum. Bunu her türlü örgünüzün kenarını süslemek için, düzgün bir görüntü elde edebilmek için kullanabilirsiniz. Patiklerde, bebek örgülerinde, şapkalarda, atkılarda birçok alanda kullanabilirsiniz. Benim sıkça tercih ettiğim bir yöntem. Evet. Şöyle alıyoruz. Tığımı çeviriyorum. Bu şekilde bütün kenarını örelim. Evet, kulaklarımızı da hazırladık. Şu iki kenara hafifçe katlayıp dikeceğiz. Şu şekilde. Pembesi de çok güzel olacak eminim. Evet, bir sonraki bölümde kafa yapımını anlatacağız. Burada dikiş yok zaten. Hortumu ve kafası birlikte. Sonrasında gövdeyi anlatacağım ve birleştirme yaparak bu güzel modelimizi tamamlayacağız. Evet, şimdilik hoşça kalın.